This is Ella Lee. We bought this movie camera so we can take movies of her in Paris. Here, Ella, Santa Claus brought you a bracelet. It says Ella. There we go. Show Mama. Look, it says Ella. And on you to open one. Is that for me? Okay. Cool! Open this one, Ella. Here's, hold your video game up. Abilene 911. Hello? Abilene 911, go ahead. I accidentally killed somebody. You think you killed somebody? No, I know I did. My sister. Okay, where's your sister now? She's in the bed. Is she breathing? No, I looked. I feel so messed up. Okay, calm down, okay? I want you to stay on the phone with me, okay? Mm-hmm. Now, what's your sister's name? Her name is Ella. Ella Bennett. How old is Ella? 4. She's 4 years old? How old are you? 13. Is she bleeding anywhere? Yeah, she's bleeding all over the bed. Because I stabbed her. What did you stab her with? A knife. Okay, where'd you stab her? Lots of places. Okay, Paris, where's the knife? It's on the bed with her. I didn't mean to. I know, Paris. Okay, I want you to stay calm for me, okay? I was so Okay, listen to me. Paris? Paris? Bu akşam Paris Bennett vakasından söz edeceğiz. Paris Bennett'i duymuş olabilirsiniz. Ünlü İngiliz yorumcu Piers Morgan onunla belgesel yaptı. Bu belgesel daha çok psikopatlık üzerineydi ve Paris Bennett de belgeselde yer aldı. Paris'in yaptığı eylemler hakkında detaylar sınırlıydı ama olayın kendisi gerçek anlamda dehşet vericiydi. Paris Bennett'in annesi Charlotte inanılmaz bir bağışlama kapasitesine sahip bir kadındı. Bu noktayı baştan vurgulamak gerekir. Charlotte çok az insanda bulunabilecek bir empati yeteneğine sahipti. It was February 4th, 2007. I had to work Saturday, and then I had to go back to work on Sunday. It was Super Bowl Sunday. I hate football. Around midnight, cops were at the front door. They went to the manager's office. They called my name. They told me that my daughter had been hurt. And I was like, you need to take me to Ellen now. And they were like, you can't go. And I'm like, what do you mean I can't go? You just told me that she's hurt. She needs her mother. And then they said, well, she's dead. That made no sense because I left her at home with her brother and a babysitter. And so I said, is my son okay? And they said, we have him. Then where is he? That's when everything stopped making sense. Polisler oğlunun gözaltında olduğunu söyledi. Çünkü küçük kızın kim tarafından öldürüldüğü belliydi. Başka bir suçlu aramıyorlardı. Paris küçük üvey kız kardeşini öldürdüğünü itiraf etmişti. Bu bir annenin alacağı en dehşet verici haber olabilir ve o andan itibaren tüm gerçeklik algısı bir kabusa dönüşmüştü. Olayın en dehşet verici kısımlarından biri Paris'in yaptığı acil servis çağrısıydı. O gece Paris 911'i aradı. Başlangıçta kazayla birini öldürdüğünü iddia etti. Ancak görüşme ilerledikçe dayanamayıp kız kardeşini öldürdüğünü itiraf etti. Paris ayrıca suçunu mazur göstermek için bir bahane sundu ama bu tamamen yalandı. Kız kardeşiyle birlikte uyumuşlar ve yanında uyandıktan sonra halüsinasyonlar görmeye başlamıştı. Kız kardeşinin yüzünün şeytani bir hal aldığını ve tamamen ateşle çevrili olduğunu söyledi. Bu hikayeyi kurarak kendisini tamamen masum bir kurban gibi göstermeye çalıştı.
Dünyada psikoz geçiren bireyler olduğunu biliyoruz. Çok nadiren başkalarına zarar verirler. Genellikle zarar gören kendileridir. Ancak bu tür durumlarda kişi korkunç bir şey görüp kendini koruma ihtiyacı hissedebilir. Bu yüzden Paris, kız kardeşine baktığında şeytani bir değişim olduğunu iddia ediyor olabilir. Ama bu gerçek mi yoksa değil mi? Sonraki eylemlerine bakacağız. Çağrı operatörü elinden geleni yaptığına emin olmak istiyordu. Paris'in kalp masajına başlaması gerektiğini söyledi. Olayın bu kısmı oldukça trajik. Çünkü o noktada Paris kalp masajı yapıyormuş gibi davrandı. Ancak araştırmalara göre hiçbir şey yapmamıştı ve herhangi bir müdahalede bulunmadığını sonradan polislere itiraf etmişti. Polisler olay yerine geldiğinde Ella yan yatmış haldeydi. Arkadan bıçaklanmıştı ancak yerde neredeyse hiç kan yoktu. Bu Paris'in yardım etmediğini açıkça gösteriyordu. Çünkü bu kadar fazla bıçak darbesi varken kalp masajı yapmış olsaydı yerlerde ve kalp masajı yapan kişinin üstünde kan olması gerekirdi. Fakat bunların hiçbiri yoktu. Abilene 911. Hello? Abilene 911, go ahead. I actually killed somebody. You think you killed somebody? No, I know I did. I woke up and I was hallucinating. You were hallucinating? Yes, and I thought my sister was a demon and I killed her. I want you to start CPR, okay? What I want you to do is take her off the bed. No, I know for a fact that she's dead because Well, do you want to go ahead and try? It might still help, okay? No, I don't think it'll help because... Come on, Paris, work with me. I know I stabbed her lots of times. Okay. Paris, Yes? take her off the bed and put her on the floor. Okay, hold on. Please don't hang up. I'm not hanging up on you. I just thought she was a demon. Okay. Okay, she's on the floor, but I can't stay here because she's all bloody and Paris, stuff. what I want you to do is I want you to put your hands on her chest, Mm-hmm. okay? And I want you to push 30 times. I want you to count Okay. all the way to 30 and then blow 2 breaths in her mouth, okay? Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Paris, you put it down. You know, I believed all that. That he was hallucinating, but I mean, he had his story worked out pretty damn quick, didn't he? And quite the actor. That's not what Paris sounds like when he really cries. I mean, it's all a lie from start to finish. What happened, doing CPR, none of it is the truth. None of it. She was face down on the floor. There's no way he could have done CPR. It's very difficult to love Paris. 4-year-old Ella Bennett was fatally stabbed. Taken into custody was her 13-year-old brother. Paris Bennett convinced his babysitter to go home early while their mom was gone. He stabbed Ella 17 times. There was police everywhere, news trucks, neighbors. The entire street was lit up. She was in a body bag, of course. It was zipped up to her chin. She had blood coming out of her mouth. Bu olay en deneyimli araştırmacıların bile kanını donduracak türden. Genç bir çocuğun kız kardeşini acımasızca bıçakladıktan sonra yardım ediyormuş gibi davranması ama aslında hiçbir şey yapmaması. Acil servis operatörünü sanki kardeşini kurtarmak için elinden geleni yapıyormuş gibi inandırmaya çalışıyor. Fakat her şey tamamen bir yalan. Çünkü
Çünkü kalp masajını sayarken aynı odada bile değil. Paris'in bu davranışı yaptığı şeyden ne kadar kopuk, soğukkanlı ve hesaplı biri olduğunu gösteriyor. Birini öldürmüş birinden sakinleşip acil servisi aradığında genellikle bir pişmanlık, bir farkındalık beklenir. İnsan en azından yaptığını telafi etmeye çalışır. Bir refleks gösterir ama burada öyle bir şey yok. Üstelik pişmanlık eksikliğini gösteren başka kanıtlar da var. Paris Ella'yı öldürdükten sonra hemen 911'i aramıyor. Önce bir arkadaşını arıyor ve tam 6 dakika boyunca onunla konuşuyor. Bu konuşma sırasında kız kardeşine zarar verdiğini söylüyor. Sonra telefonu kapatıyor, 2 dakika daha bekliyor ve ancak ondan sonra acil servisi arıyor. Şimdi düşünün, bir insan gerçekten panik içindeyse bunu yapar mı? Bir arkadaşınızla konuşup telefonu kapattıktan sonra 2 dakika bekleyip panik içinde acil servisi aramak mantıklı mı? Tabii ki değil. Çünkü suçtan hemen sonra bir soğuma dönemi yaşarsınız. O adrenalin, o panik dalgası bir kez geçtikten sonra geri gelmez. Yani Paris'in aradan birkaç dakika geçtikten sonra hala paniğe kapılmış gibi davranması gerçekçi değil. Bu duygusal bir tepki değil, hesaplı bir oyunculuk performansı. Üzgün görünmek başka, gerçekten üzülmek başka. Ve bu olayda Paris'in yaptığı her şeyin arkasında rol yaptığını gösteren bir soğukkanlılık var. She was bossy, extremely opinionated, but very, very loving. She had it in her mind that we had to adopt half of her pre-kindergarten class because they would tell her that they got into a fight with their mom or something. Ella fit a very large personality into a very small body. Ella, she was a pistol. She came to stay with me one weekend. Soruşturma uzun sürmedi. Gerçeğin ortaya çıkması hem hızlı hem de korkunç oldu. Yaşananlar gerçekten dehşet vericiydi. Genç bir çocuğun tamamen masum, saf ve güzel kız kardeşini öldürmesi. Bu olayın her detayı nefes kesici derecede ürkütücüydü. Bu dosya üzerinde çalışırken bazı anlarda durup derin bir nefes almak zorunda kaldım. Ve bunu düşünmek bile insana ağır geliyor. Kesin olan bir şey vardı. Paris Bennett kız kardeşini öldürmek istemişti. Bu öfke anında işlenmiş bir suç değildi. Planlıydı, hesaplıydı ve isteyerek yapılmıştı. Sonuçlarını biliyor, kabul ediyor ve buna rağmen yapıyordu. Tek amacı kız kardeşinin ölmesiydi. Ama neden? Paris'in bu savunmasız 4 yaşındaki çocuğu öldürmesinin nedeni tahmin ettiğiniz gibi nefret değildi. Çoğu insan kız kardeşinden nefret mi ediyordu diye düşünür. Oysa gerçek bu değildi. Paris'in cinayetindeki motivasyon kız kardeşine duyduğu nefret değil, annesine acı çektirme isteğiydi. Onu en kötü şekilde incitmek istiyordu ve bunu daha sonra açıkça itiraf etti. Başlangıçta Paris halüsinasyon gördüğünü iddia etti. Kız kardeşinin yüzünün değişip şeytani bir hal aldığını, alevler içinde kendisine güldüğünü söyledi. Bu yüzden korkup onu bıçakladığını anlattı. Ama bu hikaye uzun sürmedi. Kısa bir süre sonra yalanını itiraf etti ve cinayeti soğukkanlı bir biçimde planladığını söyledi. Cinayetten önce 4 Şubat 2007 sabahı Paris gün boyu birilerinin hayatını mahvetmek istediğini hissettiğini söyledi. Bu tehlikeli bir zihnin habercisiydi. Çünkü o günkü düşünceleri bir psikopatın tipik takıntılı şiddet eğilimlerini taşıyordu. Birine zarar verme arzusu giderek büyüyen bir saplantıya dönüşmüştü. O gece annesi işteyken Paris planını uygulamak için fırsat buldu. Bakıcısı Paris ve Ella'yı Çin yemeği yemeye götürmüştü. Eve döndüklerinde Alice Harikalar Diyarı'nda çizgi filmini izlediler. Ardından Ella her zamanki gibi yatağına yatırıldı. Paris ödev yapma bahanesiyle odasına geçti. Saat 22 civarında bakıcıyı evden göndermeyi başardı ki bu son derece garipti. Çünkü normalde bakıcı anneyi arayıp izin almadan evden ayrılmazdı. Evde yalnız kaldıktan sonra Paris bir bıçak aldı ve Ella'ya aşırı vahşi bir saldırı gerçekleştirdi. Bu psikopat kişiliğinin avcı doğasını yansıtıyordu. Kendisine güvenen, savunmasız ve tamamen masum bir kurban seçmişti. Ella'nın ölümü ne ani bir öfke patlamasının sonucuydu ne de bir kazaydı. Tam tersine planlı, hesaplı ve kasıtlıydı.
Ella önce dövüldü, ardından boğuldu ve cinsel saldırıya uğradı. Sonrasında tam 17 kez bıçaklandı. Otopsi raporunda alnında geniş bir morluk, vücudunda meni izleri ve çok sayıda kesik bulundu. Bıçak darbeleri panikle değil, metodik bir şekilde yapılmıştı. Bazı darbeler kasıtlı olarak sığ bırakılmış, acıyı uzatmak için planlanmıştı. Paris daha sonra cinayeti anlatırken şunları söyledi. Bıçağı yavaşça çıkardım. Marshmallow'a saplanmış gibiydi. Cinayet sırasında yaşadığı duygunun gerçek değil, rüya gibi hissettirdiğini anlattı. Ama Ella'nın cansız bedenini gördüğünde o anın midesine yediği bir yumruk gibi geldiğini söyledi. Gözaltına alındığında ağlamaya çalışıyor gibi görünüyordu ama yüzünde tek bir gözyaşı bile yoktu. Bu psikopatlarda görülen tipik empati eksikliğinin bir göstergesiydi. Sharty başta oğlunun anlattıklarına inanmak istedi. Halüsinasyonlar gördüğünü, bu yüzden kazara yaptığını düşünmek istiyordu. Böylece yaşanılanları bir psikoz anı olarak yorumlayıp kendini biraz olsun teselli edebilirdi. Ancak otopsi raporu her şeyi ortaya koydu. Ella'nın yaralanmaları, sperm bulgusu ve saldırının doğası bunun kaza olmadığını açıkça gösteriyordu. Paris sonunda cinsel saldırıyı da itiraf etti. Olay sırasında heyecanlandığını ve şiddet arttıkça bu heyecanın da arttığını söyledi. Ella'nın ölümü onun için bir zevk, annesi içinse yaşam boyu bir kabus olmuştu. Ella'yı öldürdükten sonra annesi işten dönene kadar beklemeyi ve onu da öldürmeyi planlamıştı. Ancak vazgeçti. Çünkü yetişkin birini öldürmenin daha zor olacağını fark etti. Bir çocuğu öldürmek bile zordu. Bir yetişkini öldürmek daha da zordu. Cinayet gecesi Sharty oğlunun yanında olmak için polis karakoluna gitti. Annesi daha önce ona şöyle söylemişti. Birisi çocuklarıma zarar verirse onu öldürebilirim. Ve o anda annesinin gözlerinin içine bakarak peki şimdi ne yapacaksın dedi. Bir an için düşünün. Bir çocuğunu kaybetmiş, diğer çocuğu ise onun katili olan bir anne ve oğlundan bu sözleri duyuyor. Paris neden annesine bu kadar acı vermek istemişti? Bu nefretin kaynağı neydi? Çocuk değildi. Bu çok açıktı ve yalnızca davranışlarıyla değil zekasıyla da farklıydı. Paris'in IQ'su 141'di. Ortalama IQ 100'dür. Yani Paris entelektüel zekanın en yüksek %1'indeydi. Dünyadaki insanların çok azı bu seviyeye ulaşabilir. Zeki, etkileyici konuşan, kültürlü bir gençti. Yazar olmayı planlıyordu. Öğretmenleri onu 27 yıllık meslek hayatımda gördüğüm en zeki öğrencilerden biri olarak tanımlamıştı. Okuma öğretmeni kelime dağarcığının bir üniversite mezunu seviyesinde olduğunu söylemişti. Ve Paris o zaman sadece 11 yaşındaydı. Bu çocuk olağanüstü bir zekaya sahipti ama zeka tek başına yeterli değildi. Çünkü Paris Bennett aynı zamanda saf bir psikopattı. Çocuklarda psikopatiyi ölçmek kolay değildir. Beyin hala gelişir, insanlar değişir, müdahale mümkündür. Bu yüzden o yaşta kimseye psikopat tanısı konmaz ama Paris tüm belirtileri gösteriyordu. Kendi sözlerine göre 8 yaşından itibaren öldürme düşünceleri vardı. Çoğu çocuk o yaşta oyun oynar, arkadaşlarıyla vakit geçirir. Paris ise acı vermeyi planlıyordu. Uzmanlar ayrıca onda patolojik narsizm belirtileri de bulmuşlardı. Paris'in 205 ve örnek öğrenci, diğer yanda kötü Paris, annesini kardeşi üzerinden cezalandırmak isteyen karanlık bir taraf. Sharty'nin ailesiyle olan ilişkisi de oldukça karmaşıktı. Sharty çocukluğunda uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele etmiş ve ergenlikte annesi tarafından evden atılmıştı. 17 yaşında hayatta tek başına kalması için annesi ona yalnızca $100 vermişti. Bunu ya hayatta kalmak için ya da uyuşturucu alıp aşırı doz yapmak için kullanabilirdi. Tüm bu zorluklara rağmen Sharty kendi hayatını kurmayı başardı. Üniversiteye kaydoldu ve temiz kaldı. Ancak 18 yaşında Paris'e hamile olduğunu öğrendiğinde hayatı tamamen değişti. Paris'in babası paranoid şizofreni tanısı almış ve halüsinasyonlar yaşıyordu. Paris kız kardeşi Ella'yı öldürdüğünde başlangıçta halüsinasyonları bahane olarak kullanmıştı. Bu muhtemelen babasının hastalığıyla kendisini ilişkilendirme ve çevresindekileri ikna etme çabasıydı. Paris's father left not long after I got pregnant. And then when Paris was 17 months old, he showed up and it was fairly obvious that something was not right. His father was diagnosed with paranoid schizophrenia with audio and visual hallucinations. Ella's father had problems with alcohol. Just like your mother. I got a phone call one day
telling me that he's in the hospital. A state trooper pulled him over and asked him to get out of the car, and he wouldn't do it. And so the officer reached into the car, and Ella's father popped the clutch and drugged the state trooper 75 feet up an exit ramp. And so the officer shot him through the leg. When I heard that, I was done. I'm not dragging my children through this. Ella absolutely adored Paris. Anything Paris did, Ella had to do. She would pick her clothes out every day. He was her fashion consultant, she said. Hello. To me and tell me how lucky I was that I had a 13-year-old that was so good with his little sister. But they quickly changed their opinions about Paris. Bu süreçte uzun süre temiz kalmış olmasına rağmen Paris 12 yaşındayken ve 53 yaşındayken kısa bir süreliğine kokain kullanımına geri döndü. Bağımlılık geçmişi olan bir ebeveynin çocuğu için bu durum her zaman korkutucu, üzücü veya kafa karıştırıcıdır. Aynı zamanda çocuğun içinde öfke, kırgınlık ve güvensizlik duyguları yaratabilir. Sharti'nin bu geri dönüş dönemi 6 ay sürdü. Bu süreçte Paris adeta annesinin yerine geçerek küçük kız kardeşine göz kulak olmak zorunda kaldı. Sharti bu dönemi büyük bir pişmanlık olarak değerlendiriyor. Çocukların önünde bağımlı olmak istemediğini ve Paris'in böyle bir sorumluluk üstlenmesini arzu etmediğini belirtiyor. Bu noktada Sharti'ye empati duymamak neredeyse imkansız. Hiçbir anne çocuklarının gözleri önünde madde bağımlısı olmayı istemez ve elbette 12 yaşındaki bir çocuğun ebeveyn rolünü üstlenmesini kimse istemez. Bir çocuğun ailesindeki bağımlılık sorununu yönetmeye çalışması doğru değildir. Bağımlılıkla mücadele edip çocuk yetiştiren pek çok kişi var. Bu çocukların büyük çoğunluğu iyi bireyler olarak büyüyor ve hiçbiri katil olmuyor. Sharti geçmişe dönüp baktığında kendisine çok kızıyor. O kısa süreli zayıflığın yıllar sonra yaşanacak trajedinin bir parçası olduğunu düşünüyor. Bu düşünce onun için korkunç bir yük. Çünkü karşısındaki kişi sıradan bir çocuk değil. Tam anlamıyla bir psikopat narsist. Psikopat narsistler yaşadıkları olayların gerçekliğiyle ilgilenmezler. Onlar kendi istedikleri gerçekliği yaratmakla ilgilenirler. Narsist bir katil için mazeret aramak gereksizdir. Ne bir bağımlılık, ne travma, ne de ihmal. Bu tür bir kötülüğü hiçbir şey açıklamaya yetmez. Yine de bakım verenine karşı derin bir öfke taşıyan biri için bu tür bahaneler bir haklı gerekçe gibi kullanılabilir. Paris'in içinde annesine karşı giderek büyüyen bir öfke olduğu açıktı. Kendince şöyle düşünüyordu. Annem alışkanlığını benden gizlemedi. Beni ihmal etti. Normalde bir çocuğun böyle hissetmesi kısa vadede anlaşılabilir. Ama 10 yıl boyunca mükemmel bir anne olan Sharti'nin sadece birkaç aylık yokluğu bir çocuğu tamamen terk edilmiş hissettirmek için yeterli değildir. Paris yıllarca aynı şeyi söylemiştir. Midemin dibinde sürekli yanıp duran bir öfke topu vardı ve bu anneme yöneliyordu. Bu cümle onun içindeki öfkenin hiçbir zaman tamamen kaybolmadığını, iyi zamanlarda bile hep orada olduğunu gösteriyor. Psikopatik ve sosyopatik doğasıyla birleşince bu duygu annesine karşı köklü bir nefret haline geldi. Paris sonunda bu öfkeyi dışa vurmak ve annesini en derinden incitmenin yollarını aramakla meşgul hale geldi. Paris'in internet geçmişinde çok sayıda pornografi araması bulundu. Cinayetten önce saatlerce şiddet içeren pornografi izlediğini itiraf etti. Bunlar arasında sadizm ve cinsel şiddetten sonra öldürme içerikleri de vardı. Bu durum cinayetin cinsel boyutunu tetikledi. Ella'yı cinsel olarak taciz etme dürtüsü hissetti ve bunu birine açıklama olasılığını önlemek amacıyla onu öldürdü. Sharti, Ella'nın ölümünden sonra oğluyla yüzleşti. Paris annesine acı çektirmek ve gerçeği manipüle etmek için farklı taktikler denedi. Cinayet sonrası hapishanede de manipülatif davranışlar sergiledi. Bilgisayar sistemlerine girdi, odasını su bastı, görevlilere saldırdı ve diğer tutuklulara küçük düşürücü yorumlar yaptı.
Paris bir süre sonra suçunu itiraf etti, haklarını kabul etti ve 40 yıl hapis cezasına çarptırıldı. İlk 5 yılı Gedding State School'da geçti. Ardından yaşı nedeniyle yetişkin hapishanesine transfer edildi. Sharty, oğlunun aldığı cezanın yeterli olup olmadığından ve terapatik destek alıp almadığından endişeliydi. Paris 18 yaşına geldiğinde psikolojik değerlendirmeyi reddetti ve kendi sözleriyle "Suçumu seçtim ve tüm sorumluluğunu alıyorum. Deli değilim, akıl hastalığım yok" dedi. Sharty Paris'in hala tehlikeli olduğunu kabul ediyor. Paris annesine karşı şiddet eğilimini sürdürmekte ve manipülasyon yeteneğini korumaktadır. Sharty, Ella'nın ölümünden sonra Ella Empati, Sevgi ve Dersler Eylem Vakfı'nı kurdu. Travma yaşamış kişilere, fail ailelerine danışmanlık sağlıyor. Sharty, Ella öldükten sonra yeni biriyle tanıştı ve Phoenix adında bir kız çocuğu dünyaya getirdi. Phoenix was born with a very severe heart defect. There we go. He ended up having open heart surgery at 6 days old. There. But obviously he made it because he's still here. He's on heart medication. And then he had to have this feeding tube put in. You're okay. Shh, love, breathe. After 6 years of not having Ella and having Paris the way that I do, there you go. Phoenix reminds me what it feels like to be happy. When I first told Paris that Phoenix had a heart defect, Paris started to cry. Like really cry. And I've never heard Paris cry like that. Ever. Not over Ella. Not over where he is. After Paris's sentencing, his assessor told me, "You deserve to know that your son is a sociopath." Happy birthday to you. And I remember saying, you're wrong. There has to be a better explanation. But 6 months or so after that phone call and things his caseworkers told me, I started wondering, is this doctor right? So I had a psychopath checklist youth version administered to Paris. And then reevaluated by other assessors. The last person that I contacted was Dr. Park Dietz. He gave me the number of a risk management firm, and he told me that I should stop spending so much money on my son and I should start spending my money on changing my identity and hiding for when my son got out of prison. But I really don't know if I can walk away from Paris. There are people who would murder my child just to make a name for themselves. I was arrested for my crime when I was 13 years old. I will be 33 years old before I'm eligible for parole. It's like being raised by Orwell's Big Brother and Casey's Nurse Ratched. Being raised by them while living under a rock. You're always being watched, you're always being scrutinized, and not only being scrutinized, but expected to perform in certain ways. And there's punishment. And then it's like living under a rock because you're not out there experiencing things. I didn't ever get a driver's license or a first car. I didn't go to prom or even make it to high school. Never had a steady girlfriend. I've never been to parties. I've never been stupid and gotten drunk for that first time. Just all, I guess what you would call the snapshot moments. I missed a lot of snapshot moments. So you really just get passed by life. Miss my family. I miss the family that I had, that I tore apart.
And so not only am I missing it, there's guilt and remorse mixed in with that, because not only I didn't do something stupid and get locked away, and that's why I'm missing my family. I did something that tore my family apart and took me away from them. And it's something that I can't fix, ever. And that's what I miss the most. Because I wouldn't mind being incarcerated, knowing that my mom and Ella were coming to visit me. Paris yürümüş olması bu yüzden doğrudan bir tehdit olarak görülüyor. Yine de telefonla konuşmalarına izin veriliyor. Sharty'nin Phoenix ve Paris'i görüştürmesinin nedeni ise şu. Birincisi, Phoenix'in affetmenin önemini öğrenmesini istiyor. İkincisi ise onun bir abisi olduğunu bilmesini istiyor. Sharty şöyle diyor: hapiste olması bana huzur veriyor ama bu kez de onun güvenliği için endişeleniyorum. Çünkü sonuçta bir çocuğu öldürmüş ve cinsel saldırıda bulunmuş biri olarak Paris Bennett hapiste oldukça risk altında. Bu tür suçlar genellikle diğer mahkumlar arasında affedilmezdir. Ve evet, yetişkin hapishanesinde olduğu için saldırıya uğrama riski çok yüksek. Bu da inkar edilemez bir gerçek. Hey. What were some other questions I would get? Did you know Paris was different? Were there any warning signs? Was he abused? I think people do have a hard time getting their head around the concept of Paris. I mean, I really believe that part of the motivation behind murdering Ella was to have his mother all to himself. And he had that again for 8 straight years. So I don't sit and go, oh, wow, this is so nice. They're getting along so well. I sit and I listen to what Paris says and I listen to his tone. There's no warm fuzzies. When I found out about his heart condition, I almost felt like it was my fault in a way. And I regret that he's going to grow up with me in here and knowing me like this. And I hate that my actions taint the relationship. At the same time, I'm so happy to have him. And I think that he'll get to know me much better through my letters. I chose to do my crime, and I accept full responsibility for my crime. And I wouldn't say that there was a predisposition when it happened. I'm not insane, and I don't suffer from any mental illness. I'm sure all crazy people say the same thing, but one thing I accept is that I'm sane. And that kind of underlies everything. Now, did I have issues? Yes, I did. If I didn't have issues, I wouldn't have killed my sister. Was I well-adjusted? No. I was a coward. I was passive-aggressive. I lashed out at people who were trying to support me. And I've always been very disconnected from my emotions. I've always sat inside my head instead of my heart. I lied very much about what I had done to absolve myself from the responsibility for it. The lies were shed like articles of clothing. I didn't just simply stop lying all of a sudden. I would stop telling one lie, then I would stop telling another. And after a while, I had stripped myself bare. This is a box of Pooh Bear. He's seen better days. Paris used to pick him and eat him. The doctor told me that I had to make Paris stop. Yeah, I told him that wasn't going to happen. That if he wanted him to stop eating Pooh Bear, he was more than welcome to come try to put him to bed every night without Pooh Bear. But Paris always did that. He'd get like a nervous habit, like when he was little, and he'd pick
things off of you. Like the little sweater pills. The board he made me so I would never get lonely. Oh, what's this box? Ella's clothes. I wish they did still smell like her. I'm the sort of person who's done the sort of things that people tend to judge pretty quickly. And I'm aware that I can't change people's minds about me. But just because I'm incarcerated doesn't mean that I'm worthless, doesn't mean that I don't deserve a second chance. The things that I did when I was 13 aren't indicative of the man who I am now. Just because I committed a murder when I was 13 doesn't mean I'm going to get out of here and commit more murders. In fact, I'm going to get out of here and prove you all wrong. Paris ise ironik bir biçimde insanların onun canavar olmadığını anlamasını istiyor. Yaptığı şeyin bir hata olduğunu söylüyor ve bu hatanın tüm hayatını tanımlamaması gerektiğini savunuyor. Ama gerçekçi olalım Paris. Çoğumuz seninle aynı fikirde değiliz. Çünkü yaptığın şey 4 yaşında masum bir çocuğu planlayarak öldürmek ve ona cinsel istismarda bulunmak. Üstelik bunu açıkça annene acı çektirmek için yaptığını söylüyorsun. Hiçbir terapiye ya da rehabilitasyon sürecine katılmadın. Dolayısıyla evet, bu bir hata ve senin tüm hayatını tanımlıyor. Bir hata diyorsun ama o hata masum bir çocuğun hayatına mal oldu ve sen hiçbir zaman gerçekten pişmanlık göstermedin. Sharty bir keresinde ziyarete gittiğinde ağlamış ve sormuş. Neden Ella'yı öldürdün? Neden beni öldürmedin? Paris'in cevabı şu olmuş. Tanrı aşkına anne, artık unut şunu. Üzerinden neredeyse 2 yıl geçti. İnsanlar her gün ölüyor. Bu sözler elbette tiksindirici, insanlık dışı ve akıl almaz. Ama eğer bir psikopatsan, yani empati, merhamet ve sevgi gibi duyguların doğuştan eksikse, o zaman başkalarının acısını nasıl anlayabilirsin ki? İşte tam da o anda görüyoruz. Paris bunu anlamıyor. Bir annenin ömür boyu taşıyacağı acının büyüklüğünü idrak edemiyor. O kapasiteye sahip değil ve sahip olamadığı için de hiçbir zaman güvenli biri olamayacak. Açısından büyük bir tehlike teşkil ediyor. Peki sizce geriye dönülüp bakıldığında ne farklı olsaydı bunlar yaşanmazdı? Yorumlarda buluşalım. Bana destek olmak ve böyle videoların devamının gelmesi için kanalıma abone olabilirsiniz. Şimdiden teşekkürler.